Hepinize merhabalar. Bugün daha önceden de kanalda birkaç kez yaptığım ama hepimizin çok sevdiği bir şey var. Kuzu kafes yapacağız arkadaşlar bugün. Dün akşam WhatsApp'tan bir arkadaşım dedi ki ya Mustafa, fırında kuzu kafes yapılabilir mi? Dedim tabii ki yapılır ya. Mangalda falan yapıyoruz, fırında yapılmaz mı? Ama o diyene kadar fark etmemiştim ya biz fırında yapmadığımızı. Daha önce kaburga falan yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam eğer. Artık neredeyse 300 tane videomuz oldu. İnanın ben bile ne yaptığımı unutuyorum. Öyle deyince aklıma takıldı. Ya dedim, hani bunun mutlaka bu kanalda olması lazım. Herkesin evinde bir şekilde alabildikten sonra kuzu kafesi yapabilmesi lazım. Bugün baş tacımız kuzu kafes yapıyoruz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ete girişmeden önce fırında işimizi halledeceğiz. Şimdi pişirme usulleri olarak bugüne kadar bu tür etleri hep böyle 140 derecelerde pişirdik. Genellikle etler yavaş pişerse içi daha sulu olur. Daha yavaş yavaş güzel pişer ama tek pişirme tekniği bu değildir. Bugün biraz daha farklılık olsun diye hızlı pişirme yöntemini deneyeceğim. Bugün ben eve biraz daha normalden geç geldim. Şu an hava karardı. Yemek geç saate kaldı. 140 derecelerde pişirdiğiniz zaman doğal olarak vakit uzayacak. Bugün acele geldim ve bir kafes yapacağım. Bana bu soru da çok geliyor. Abi restoranlarda nasıl yapıyorlar? Sen bir eti 2 saatten önce pişiremiyorsun. Restoranlarda daha hızlı geliyor diye. Yabancılar bir low and slow der. Yavaş ve uzun pişirme. Bir de hot and fast derler. O da sıcak ve hızlı pişirme. Bugün sıcak ve hızlı şekilde kuzu kafes yapacağız fırında. O yüzden sıcaklığımızı ben şu an 240 dereceye alt üst fanlı olacak şekilde 240 dereceye ayarlıyorum. Şimdi bu kuzu kafes yağlı bir et olduğu için sıcak pişirmede hızlı da yapsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü o yağ onu korur. Ama bunu böyle yağsız kuru etlerde çok fazla tavsiye etmem. Etinizin suyundan biraz fedakarlık yapmış olursunuz. Ben kasabıma aslında ana temizliğini yaptırdım. Ama şurada şu boşluk kısmı var. Üzerinde bıraksanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yağlı bir kısımdır. Aslında en güzel bu. Kıymada değerlendirilir. O yüzden ben bu kısmı daha sonra değerlendirmek üzere keseceğim. Filetosunu üzerine bırakacağım. Şöyle Nusret'in yaptığı kafeslere tip olarak da en azından benzesin. Şimdi arkasında şurasında bir zarı olur. Ben o zarı da kasaba aldırdım. Eğer alamazsanız şu kemiklerin tam kenarından şöyle çizikler atın ki bu zar piştiği zaman toplamaya meyillidir. Ve kafesi böyle bu şekilde toplatmaya başlar. O yüzden alamazsanız bile çizik atın yeterli. Şimdi şu kısımda bakın şurada yine bu boşluktan kalma biraz yağları var. Bunu birazcık daha bile inceltebiliriz. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Burası şöyle çok aşırı yağlı bir bölgesi. Açıkçası yerken keyifli olmuyor. Onu söyleyeyim. O yüzden de hani bu kadar böyle yağlı bir kısmını ben kıyma makinesinde kıymaya katıyorum. Kıymaya da inanılmaz lezzet verir. Ben bu şekilde fazla yağını temizlemiş oldum. Şu an şöyle videolardan, Instagram videolarından da gördüğünüz gibi bir kuzu kafesimiz olmuş oldu. Bu arada yağlı bir kuzuymuş. Şu üstünden de bir miktar fazla yağını alacağım. Bunlar arkadaşlar ziyan olmaz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bonfile pişiriyorsunuz ya. Şu yağları onun tereyağının içine atın. Bu yağı eritin, onun içerisinde pişirin. Bonfileyi bir üst seviyeye çıkarır. Belki biz de yaparız. Şöyle bakın. Bu benim için yeterli. Dediğim gibi bunlar ziyan olmayacak. Bunları merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar yapılacak. Şöyle üzerinden yağına çok aşırı derin olmayan çizikler atıyoruz. Çünkü yağ sıcaklığı daha az geçirir. Bu da etin pişmesini geciktirir. Şöyle yağı delsin ama eti kesmesin. Öyle düşünün.
Şöyle kesikler açın. Buradan sizin tuzunuz da daha rahat geçecek içine. Ben yine Balıkesir kıvırcığı kullanıyorum. Çok güzel bir kuzudur. Özellikle sırt bölümü olaydır yani. O yüzden de başka hiçbir baharat kullanmayacağım. Sadece ve sadece tuz. Ama bolca tuz. Özellikle yağlı bölümü bolca tuz. Çünkü bu tuz akıyor arkadaşlar. Üzerinde kalmıyor. Pişme esnasında yağla beraber bu tuz da akıyor. Şu kısım göğüs kafesi. Şu kısım pirzolası yani sırt bölümü. Tam şu boyundan sonra ilk gelen kısım şu kısım yani sırt bölümü pirzolası. Şu kısımda kasaplarda karski, fileto, kuzu bel diye satılan kısım. Bakın şurası da şurada gördüğünüz etli küşlemesi yani bonfilesi. Şurası çok çok yumuşak bir ettir. Şuranın da bu yağı var ya inanılmaz lezzetlidir. Şurada bir tane siniri var bunun. Tam şu arada. Bunu isterseniz piştikten sonra da alabilirsiniz. Ama alırsanız böyle baştan daha iyi olur. Tam bak şurada. Evet, şu an artık etimizin işlemi tamamlandı. Pişirmeye hazır. Gördüğünüz gibi 5 dakika sürdü, sürmedi. Şu an artık fırına girmeye hazır. Şimdi arkadaşlar sıcaklığını takip edebilmek için tek bir prop yeterli. Yani bir tane termometre, fırın termometresi yeterli. Ikea'nın termometreleri var biliyorsunuz. Onlardan varsa elinizde kullanabilirsiniz. Kablolu bir termometre olursa devamlı olarak sıcaklık kontrolü yapabilirsiniz. Şimdi burada eti batırmanız gereken kısım bakın en etli kısmı burası. O yüzden de bunu şöyle tam göbekten elinizle de hissedin derin bir noktasına girsin bak. Bak şimdi böyle olursa ne olur? Şuradan görüyor musun? Ucu çıktı. Dışa yakın olur. O zaman sana doğruyu göstermez. Bunu elinizle böyle hissetmeniz önemli. Bunun böyle derin bir yere battığından emin olun. Eğer varsa benim gibi bir imkanınız ikinci bir propla da işinizi garantiye alın. Bunu da fileto tarafından yine böyle elimle hissediyorum. Derin bir kısma koyuyorum. Arkadaşlar yağlı tarafı üste gelecek, kemikleri altta gelecek şekilde. Ben alt üst ayarladım fırını bu arada ve fanlı ayarladım. Fanlı ayarlama sebebim etim çıplak pişeceği için içeride rüzgar oluşursa daha çıtır olur dışı. O yüzden fanı açık bıraktım. Etimi fırına alabilirim. Arkadaşlar şöyle konum olarak fırının ortasına koyun. Üste veya alta koyarsanız daha dengesiz pişebilir. İlk hedef olarak 53 dereceleri belirleyeceğim. Daha sonra bilgilendireceğim sizi. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar an itibariyle tam 33 dakika olmuş. Şimdi burada benim hedefime geldi gösteriyor. Fakat bir tanesi 64 derecelere çıktı. Çift prop koymuştum ya. Ben şimdi mecburen düşük olanına dikkate alıyorum ki çiğ et yemeyelim. Mecburen bir tarafı bir tarafından fazla pişmiş olabilir. Şimdi şu an baktığım zaman üstteki kızarma ne çok iyi ne çok kötü. O yüzden de ben şu an itibariyle artık pişirmeyi durdurup üstten kızartmaya geçiyorum. Tam olarak da 34 dakika oldu. Evet şöyle bir göstereyim size durumunu. Bakın şu an gayet güzel pişmiş duruyor fakat üstü iyi kızarmamış. Şimdi biz bu noktada artık o yağların da iyice kızarmasını istiyoruz. Bu arada alta bir tane şöyle sulu tepsi koydum. Çünkü yağlar yanmaya başladı yüksek sıcaklıkta. Çok duman yapıyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Şimdi buradan artık ayarı değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle benim fırınımda büyük alan ızgara olarak geçiyor. Ve bunlar da kademe kademe şöyle. Yani 3, 2, 1 şeklinde ben en kuvvetlisinde çalıştırıyorum şimdi. Şunun üstünü iyice bir kızartalım. An itibariyle tam 5 dakika 20 saniye artık fırını kapatıyorum. Kafese fırından alıyoruz. Aç bakalım. Oy 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 oy. Evet arkadaşlar durum bu. Artık tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Şunları alalım. Normal şartlardan 140 derecede pişirdiğimiz zaman
diyelim bir 5 derece falan önce alsanız yetiyor ya. 51 derecede aldığım 64 dereceye kadar çıktı. Yani istediğimden bir 3-4 derece kadar da fazla pişirmiş oldum. Fırın çok sıcak olduğu için Şu yağa bak hacım. yani durdurduğumuz, hani pişirmeyi durdurduğumuz andan itibaren pişmeye yine çok hızlı bir şekilde devam etti. Toplamda 5 dakika 20 saniye ızgara modunda tuttum. Şöyle gördüğünüz gibi üstü gayet güzel kızardı. Harika bir şey oldu. Hacım sabırsızlanıyorsun. Vallahi sabırsızlanıyor. Kesmek ister misin hacım? Keseyim Vallahi mi? kes be Mustafa, kes yiyelim. Hadi bakalım. Burası boyun mu ne bu? Orası yok. Burası bel kısmı hacım. Ha, bonfile gibi yani. Ha? Bak şurası bonfilesi bak. Şu bonfilesi. Tamam hocam. Şimdi hepsinden tattıracağız sana. Ben yiyelim hocam ya. Şöyle bismillah. Şöyle keselim. Vay 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 vay. Allah'ım Vay yarabbim. vay 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 sulara bak. Babam her zaman gibi diyecek ki fazla kesme Mustafa. Soğumasın. Yalan da değil yani. Şimdi birer parça buraları istersen tuzlayabilirsin. Sen bilirsin. Ben tuzlayacağım. Ben dışından iyice tuzladım. Şöyle az bir tuzlayalım. Arkadaşlar şöyle nasıl bir şey olduğunu yine size bir göstereyim. Bakın. Şöyle suları gözüküyor mu? Resmen şıpır şıpır elime damlıyor. Mustafa sen bu işi biliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Müsaadenizle. Bismillah. Ya Harika ötesi. zaten pirzola yani. Çok bir şey demeye gerek yok ama. Yani şeker ya, lokum ya. Gerçekten lokum. Harika. Bir yağdan bilmem. Arkadaşlar samimi söylüyorum ya, anlatılacak bir şey değil. O kadar güzel ki şu pirzolanın yağı başka bir şeye benzemiyor mübarek ya. Harika bir şey yani. Gerçekten harika bir şey. Hacım sen ağzındakini bitirene kadar ben sana bir de şuradan keseceğim. Şimdi bak burada şu kısmı küşlemesi bak şu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu küşlemesi yani bonfilesi. Şundan bir lokma tat. Mustafa'nın bütün aletler nakot gitmiş. Şöyle ben de bir müsaadenle. Ulan kuzun mu? Kuzu yine kuzu. Ne böyle ya? Sanki çok böyle şey. Of vallahi. Ya o kadar güzel ki. Ya at ağzına erisin. Vallahi biz bu gidişte aşağı onları yollayamayacağız gibime geliyor. Küşleme temiz zaten. Küşlemenin hepsi işte bu kadar yani. Çıkan şöyle 2 parmak bir şey. Son olarak benim çok sevdiğim bir kısım. Şurası. Burası biraz normalden fazla pişti gibi gözüküyor. Yani termometre bana öyle gösteriyordu. Şimdi bir de şu kısımdan birer parça alalım. Ve tadımı da bitirelim. Daha fazla da uzatmayalım. Arkadaşlar müsaadenizle. Burası başka bir alem değil mi? Vallahi her tarafa Rabbim öyle yapmış yani bunun. Her tarafı ayrı be ya. Ama buraya ayrıca bir hasta oluyorum ben. Normal şartlarda mesela dananın kontrfile etini çok fazla sevmem. Zaten kanalda da çok fazla göremezsiniz. Onun aroması antrikotla dip dibe olmasına rağmen biraz daha farklıdır. Ben mesela çok böyle fanı değilim. Antrikot varken kontrfile yemem. Ama bunda yani burası kuzunun kontrfilesine denk geliyor dana ile kıyasladığımız zaman. Ya burayı ayrı bir seviyorum ya. Gerçekten çok güzel. Ben de seni ayrı bir seviyorum Mustafa. Vallahi ayrı bir seviyorum yani. Ya oğlum bu kadar mı güzel olur bu? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar harbi 10 numara oldu bak. Harbiden 10 numara yani. 10 üzerinden 15.
Vallahi onun üzerinden 15. Gerçekten öyle oldu. Yani bundan daha iyisi ne biliyor musun? Mangalda yaptım. O... Bak. He. Vallahi ona da bir şey diyemiyorum şimdi. Tabii ki mangalda daha... İşte o koku, Tabii, o farklı bir şey. Ama yani ev şartlarında bak bir tane tava kirletmedik arkadaşlar. Yaptığımız fırında yaptık. Tepsinin de altına su koydum. Yağlar içine damladığı zaman o da kolayca çıkıyor. Minimum bulaşıkla yapılabilecek çok iyi bir tarif. Yani şunu arkadaşlarınıza yapıp da şöyle kestiğinizde falan bir hayal edin. Havanızı hayal edin yani. Diyecek başka bir şey yok. Biz bunu filmlerde seyrediyorduk zaten böyle herkes. Bilmiyorduk ki bunları. Aynen. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Benim bir tane takipçim var. Bunu yayınladın ya. Yarın aynısını yapıyor adam. Maşallah kimse o vallahi aynısını. Arkadaşlar yani tabii ki bu durum meselesi. Yani durumu olan arkadaşlarımız babamın da dediği gibi hep arkamdan gelen böyle bir arkadaş grubu diyelim artık. Takipçiyi de geçtik. Devamlı arkamdan gelen bir grup var. Onlar da yapıyor, eğleniyor. Biz de yapıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Umarım hepiniz yapabilirsiniz. İnşallah herkese de almak nasip olur. Amin. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 15 numara olmuş. Allah'a emanet olun. Hoşça Evde kalın. kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar evde kalın.